Evet arkadaşlar, Bayon Temple'a geldik. Burası da Angkor'dan sonra en büyüğü sanırım. Ve de en böyle haritada belli olan. Bunun da gene etrafı böyle sularla çevrili ama çok büyük bir alan sularla çevrili. Bu tapınak ortasında küçücük kalıyor. Öyle bir yere bakalım, buraya da girelim. Şuraya baksanıza. Yine her yerde işlemeler. 11. yüzyıldan kalma işlemeler artık. Netliği gitmiş, kaybolmuş, küflenmiş, paslanmış. Abi bu sefer İngilizce rehber bulamadık ya. Ne oldu bu? İngilizce rehber lazım bana. O diğer adamlarla beraber gidecektim de aslında yemeğe gidiyorlarmış. O yüzden şey yapmadım. Onlar turmuş, otobüste getirmişler onları. Şuraya bakın, balıklar. Şöyle kayığın içinde bir sürü kafa. Onun üzerinde bir sürü bir şeyler. Abi inanılmaz ya. Şu var ya. Gerçekten. Şuraya bakın abi, böyle bir şey mi var? Siz neyce konuşuyorsunuz? Bunlar İngilizce konuşuyor benziyor. Yuh, İspanyolca mı? İtalyanca mı? Neyceyse. Gene denk gelmedik. İspanyolca. Oğlum, niye bütün rehberler bir yabancı bir dil biliyor? Biri Çince konuşuyordu, biri. Rehberleri kes lan. Güzel. İspanyolca konuşuyor herif. Şuradan içeri girilmiyor. Şuradan geçelim. Bu sefer girişten girmedim. Hemen kenara durdum öyle. Motor parkında para alıyorlar çünkü her seferinde 50 cent. Way of visit. Nakis ama içeride birileri var. Yani ben etraftan dönesim çok gelmedi de. Ha, ileriden geç diyor. Abi şuraya, şunu canlıda görmelisiniz ya. Gerçekten şu yapıyı canlıda görmelisiniz ya bence. Çok acayip. Buraya bir şeyler yazmışlar, okumayacağımızın yazılar. Tamam. İşte şeyleri anlatmışlar, buralarda ne olduğunu falan filan anlatmışlar. Abi tam çok historikal bir gezi oldu. Abi ne yapalım yani, çok büyük bir yer. Hani buranın böyle bütün tarihini araştırarak gezemeyiz ki ya. Baktık işte ne zaman yapıldığını, nasıl yapıldığını biliyoruz, yeter. Bu arada bu dediğim İstanbul'un 1/3 büyüklüğünde olan bu tapınak kompleksinde, yani bu 1600 kilometrekarelik alanda 1000'den fazla tapınak varmış. Yani sayısı belli değil. Ben haritadan bakıp böyle ortalama 30 tane falan görmüştüm. O yüzden 30 demiştim. O yüzden 30 falan demiştim de. Yani görünen tapınaklar 30 civarıydı. Hani en büyükleri de 6-7 tane. 6-7 tanesini gezmeniz yeterli olur, hatta fazla bile gelir. Çünkü zaten hepsi birbirine benziyor. Ve şunlara baksanıza. Bak mesela. Abi bu beni nereye götürüyor ya? Şu ortaya gireceğim, birileri girmiş. Ben niye bunu takip etmek zorundayım? Etrafını gezmeyeyim yeter. Şu taşlara bakın. Bakın, yerde yıkılmış taşlarda bile işleme var. Şunlara bakın. Yani taşı acaba işleme yapmasa yanlış bir şey mi oluyor dinen acaba? Çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz abi, bu kadar. Kaç kişi işlediniz bu kadar şeyi? Aynı, hepsi birbiriyle aynı. Çok şükür girdim ben. İşte arkadaşlar 1000 yıllık yapılar görüyorsunuz burada. Yıkılmasın diye. Şöyle baksanıza, komple güçlendirilmiş, yıkılmasın diye. Neyse ki tadilat yapılmamış. Biz olsaydık çoktan bunun etrafına sıva falan çekmiştik. Biliyor musunuz, Türkiye'de tadilat, işlemeler falan yalan olurdu. Işıkla mı gelseydim, bu ne lan? Oha, nasıl bir yere geldim lan? Buradan işte gelin, bir tane taş bulun yerden, götürün hatıra. Tapınak taşı vardır, küçük bir şey. Şuraya bakın. Şuralara A, B, C, A yazmışlar. Şuradan gidelim.
Bakın şuraya kemer şeklinde yapmışlar burayı, görüyor musunuz? 1000 yıl önce taşlardaki kemer yapısını kullanmışlar. Kelebek. Bunlar da taşlar işte, yıkılmış olan taşlar, şunları falan. Burada da kemer yapmışlar ama onlar tutmamış, yıkılmış. O taşlar da burada. Birçok parça yıkılmış, alınmış. İçi çok dar bunun yani bu. Şimdi mesela bunun içinde şey gibi de değil arkadaşlar. Normal tapınak gibi içine girip ibadet etmelik bir yer diyor. Yani içeriği gördüğünüz çok dar her yer. O zamanlar böyleymiş işte. Ne yapalım? Evet, buradan da çıkıyorum. Çok fazla göstermeye gerek yok zaten. Bundan sonra bir de gün batımı yeri var. Bu tapınakları gezdikten sonra bir de gün batımı yeri var. Oraya gideceğim. Oradan sonra videoyu bitiririm. Hani kaç tane tapınak gezerim bilmiyorum. Çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hani çok gerekli olduğunu düşünürsem geçerim, önlerinden bakarım, girerim ama çok da sanmıyorum. Bakın, yıkmışlar taşları. Yıksak günah mı? Böyle işte. Şurada ben ileriye park ettim. Bakın asıl giriş burasıymış. Ben arkadan girdim, gezdim, çıktım. Bak buraya yazmışlar drone olmaz diye. Diğer tarafa yazmamışlardı ama indirttiler sonradan. Neyse. Bakın arkadaşlar, şuradan böyle yaklaşık 10-15 tane var. Ve burada da bu şekilde tapınaklar var. Demek ki binden fazla dedikleri, bunların her biri bir tane olarak sayılıyormuş. Ve şurası su dolu. Birazcık. Şuraya baksanıza. Şu mesela yamuk duruyor lan. Girelim bakalım şuradan içeriye. Şuraya bakın. Burada. Gene tabi burada da böyle işlemeler var. Bakarsanız bulursunuz zaten işlemeleri. Bu da etraf hep su dolu. Neyse, bunların hepsini gezecek değiliz abi. 1000 tane tapınağı gezemem bir videoda. Çıkalım, bir de şu karşıya gidelim. Karşıya da böyle upuzun yapmışlar. Bunları böyle tek tek yapmışlar. Karşıya böyle bir set şeklinde uzun bir yer yapmışlar. O yüzden yani gerçekten tapınak kompleksiymiş abi. O ankoru geçtikten sonra tapınaktan başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Arabayla motorla geçerken etrafta tapınaktan başka hiçbir şey yok. Gerçekten de yüzlerce var. Aşağı yolun ortasında yılanın nasıl öldüğüne baksana. Yani etrafta yılan var. Karşıyı gezmeyeceğim. O kadar da kendimi yoramam abi. Hepsi birbirine benziyor. Yani tamamen taşları üst üste koymuşlar. Bir de üzerine oymuşlar. Hepsi birbiriyle aynı yani. O yüzden gidiyorum. Karşıya bakmadan gidiyorum. Bakın burada güzel bir giriş buldum. Şu ağaca baksanıza. Şuradaki yüzleri görüyor musunuz? Şöyle bakın, şurada böyle tutunuyor 3 tane ve onlar da çok güzel işlemeli. Şöyle geçiyoruz ve diğer burada böyle bir giriş yapmışlar. Tünel mi? Giriş kapısına bakın. Ve buradan sonrası, burası köprü. Diğer köprü de bu şekildeydi. Telefonla çektim. Koymuşumdur. Bakın hep kafalar varmış. Bunların hepsi özellikle yıkılmış. Savaş zamanı mı yoksa Pol Pot zamanında mı bilmiyorum. Kafalar kırılmış bu şekilde. Şunu, kırılan kafayı alıp geri koymuşlar. Bunlar neden kırıldığını bilmiyorum ama Pol Pot zamanında kırılmış olabilir mi emin değilim. Çünkü videoyu izlediyseniz bilirsiniz, Pol Pot da Budistliğe falan karşı. Evet, şimdi 3.
durağımız olan Preakan Temple. Preakan arkadaşlar. Gidelim şöyle. Bu araba ne lan? Bununla mı geziyorsunuz oğlum tapınağa? Bakın bunlar bir saygı duruşunda durdu. Ayağa kalktı. Hello. Bunları yapmayın diyor. Ne diyorsunuz ya? Buraya yazmışlar bak, kamera olmaz. Normal kamera da yasak. Niye geldik buraya? Bakın bunlar da kırılmış. Şunlar kırılmış ve üzerine tekrardan konulmuş. Bazıları birleşik, bazıları değil. Evet ya, bence bu kafası kırılan heykellerin başka bir açıklaması yok. Baksanıza, bunu da sonradan koymuşlar. Bakın bunu da yıkmışlar ama sonradan koyup şey atmışlar. Çimento falan yapmışlar, birleştirmişler. Bakın şu tapınağın kenarından büyüyen ağaca bakın. Nasıl duvarı çevrelemiş mi? Duvarı. Şunlar falan hala daha tehlikeli değil mi ya? Khmerlerle alakalı bir şey yazıyordu da. Ha. Orada bir şeyler çalarak para toplamaya çalışıyorlar da yazıyı tam okumadım. Yine elleri kolları kırılmış Budalar. Burada güçlendirmişler galiba. Ne yaptınız oğlum? Her şey şu ayrılıyormuş. Ayrılan kolunu bağlamışlar. Vay be. Çok ilginç. Şu yıkılmasın diye böyle bir siyah bir şey yapmışlar. Şöyle bir araya girelim. Lan, çanta çarptı. Bakın, dev yıkılmış. Karşıda oğlum, biz ne kadar gidiyoruz ya? Bu sınırsız gidiyor böyle. Bir deminden beri yürüyor mu bu? Bak, hiçbir tane bırakmamışlar yani. Birçoğunun kafası gitmiş. Böyle. Burası çok kaygan. Bu arada buraya şu an sadece ben geliyorum galiba. Tapınağın sonuna gittim. Sağ taraftaki sonunda. Girişte, ilerisinde değil. Abi bakın, bu ağaç kesilmiş ama yani bu nasıl bir ağaç olmuş burada, nasıl tapınağı yapmışlar da arasından mı büyümüş, ben hiçbir şey anlamadım buradan. Çok acayip bir şey. Bu da diğer giriş tarafı. Çok değişik oğlum, bu ne ya? Bakın, bir ağaç daha kökü buraya kadar inmiş mi? Ne olmuş? Görüyor musunuz? Bu adamlar rehberleri takip ediyorum. Güzel gösteriyor. Güzel yerlere gidiyorlar. Gidilmesi gereken yerlere. Buradan içeriye girdi hepsi. Bakayım ne var. Bir yere girdik. Tapınağa. Çok sıcak. Aşırı sıcak şu an.
Ablamız boyat ediyor. Arkadaşlar işte koca tapınağın içinde şu anda hala ibadet ettikleri bir yer bulduk. Gidelim bakalım. Evet, şurada biraz oturdum, dinlendim. Kazıklamıyorlarmış. Bir kokonat içtim, $1. Ve yağmur yağacağı zamana geliyoruz yavaş yavaş. Saat 1-2 gibi yağıyor. Şu an saat 12'ye geldi galiba. Yani her gün, yani bir haftadır falan, bir haftaya yakın buradayım. Saat ortalama 1-2 gibi yağmur başlıyor. Yani her gün yağıyordu, biri hiç yağmadı olmadı. Bakalım saat şu anda 12'ye geliyor. Göreceğiz bakalım yağmurda ne yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yapay bir gölün ortasında bulunan bir tapınağa gidiyoruz. Böyle burada kocaman dikdörtgen bir, upuzun dikdörtgen bir göl var. Burası da yapay. Yani bunların hepsini yapay yapmışlar zamanında ve bunun tam ortasında da bir tane tapınak var. Şu anda oraya gidiyoruz. Tapınağın adını yazdım. Baksanıza. Oğlum ne kadar büyük ya. Vay be. Yani yağmurun geleceğini anlamışsınızdır. Şuraya bakın. Vay be. Hayır ya, yağmur başladı ya. Ya bir de yürüyecek şu kadar uzun bir dönüşte daha tapınağa gelmedim. Anlaşılan tapınakta bayağı oturacağım. Aslında yağmurlukla da olsa ıslanmak istemiyorum ya. Of. Şu an çok az atıyor. Görünmüyor ama az atıyor gerçekten. Böyle bir yerden yürüyorum. Biraz da geri yürüyeyim. Yine böyle görün. Çok güzel yerler ya. Şuralara baksanıza. Ama gerçekten bu tapınaklar için neden 3 günlük bile satıldığını anladım. Yani mümkün değil. Çok yoruldum daha. Saat oldu 6. Yani 7, 8, 5 saattir geziyorum. Çok fazla yoruldum. 5 saat oldu mu lan? Aynen 5 saattir geziyorum ve çok fazla yoruldum. Yani normal bir insan gezemez zaten tamamını bir günde. Ve bir günde de gezecekseniz çok yorulacaksınız yani. Baksanıza, bunun içinde de göl var. Böyle bir tapınak. Vay be. Bunların hepsini 11. 12. yüzyılda yapmışlar. Kazmışlar, etmişler. Nehir yolu açmışlar. Suları buraya doldurmuşlar. Tapınak yapmışlar. Yok onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Gerçekten din adama neler yaptırıyor. Yani buraya bu dikdörtgen adayı yapmışlar. Sonrasında tapınağı yapmışlar. Sonra buraya bir daha oyuk açıp tapınağın içinde güzel gözüksün diye suyla doldurmuşlar. Yüzerek geçemez miyim ben şunun ortasına? Şu neymiş? Şuradaki küçük olan. Anlamadım onu. Şurada birisi kendine yer yapmış lan. Buraların monku yok mu ya? Böyle etrafında dolaşıyorsunuz işte. Burada bitti. Atlamayın demiş. Diğer tarafa gidilmiyor. Sadece bu çevresinden buraya bakabiliyorsunuz. O kadar. Böyle bir temple'ımız da. Burada da pozumuzu verelim. Of oğlum çok yoruldum. Çok. Wow. Telefon da çekmiyor buralarda bu arada. Çünkü şehrin tamamen şehre 20 dakika uzaklıkta. Tapınaktan, şimdi Angkor Wat'tan sonra da bayağı böyle gitmeniz gerekiyor. 20 dakika daha gidiyorsunuz. Angkor Wat'tan sonra telefon çekmiyor. Çünkü yerleşim yok yani. Sadece tapınak var. Burası sadece tapınak kompleksi.
buraya yerleşim yapmamışlar. Bakalım nüfusları çoğalınca ne yapacaklar. Gerçi kullanacak o kadar yer var, buraya dokunmazlar. Kamboçya yani bomboş. Çok küçük bir ülke. Ve nüfusu 13 milyon muydu neydi? Birçok yeri hala boş arazi. O örümcek pazarına gittiğim yerde giderken görmüştüm yani. Daha Phnom Penh'in etrafı bomboş mesela. Ben geldim şuraya tapınak gezmeye, adamların yerleşim planını yaptım ya. Burada bir mağara buldum. Bu mağaranın içine tapınak yapmışlar. Şurada tütsüler var. Ve burada da bunun içine girip göstereyim. Şimdi kamera aydınlanmıyor, biliyor musunuz burada? Evet. Böyle muz var. Tütsü var. Dur lan şöyle çekeyim. 500'lük var. Böyle işte. Çocuklar karşıya geçmiş lan. Geçmeyin oğlum, yasak. Buradan da gidelim. Yağmur hızlanmadan bir sonraki durağıma da gidersem tamam, bir sonraki durağım neresi bilmiyorum. Harita da çalışmıyor. Şey de yok. 19. yüzyılda gibi kağıda bakıyorum gezerken. Yani verdikleri haritaya bakıyorum. Yani tamam offline harita var ama offline harita olduğu zaman da mekanların bilgilerini göremiyorsunuz. O yüzden hangi tapınak önemli, hangi tapınak popüler gidilmesi gerekiyor. Kağıttan bakıyorum mecbur. Yağmur çoğaldı ya. Thank you. Oğlum yağmura bak lan, çoğaldı. Hayır. Buyurun abi. Yağmura yakalandık. Tam dediğim gibi yani. Hiç günlerdir şaşmıyor. Saat bu sefer 12'de başladı. Bazen 2'ye kadar bekliyordu. Hadi 2'de başlasaydı. Böyle bakın. Çantama da geçirdim yağmurluğumu. Kamboçya'da yok arkadaşlar. Şimdi yağmur başladı. Bekleyin de yağmur dursun yok burada. Beklemeyin, durmayacak. Yağmur sezonunda Kamboçya'daysanız yağmur durmayacak abi. O yüzden yağmurluğumu giydim, gidiyorum. Şimdi park yerinde oturacak yerler var da orada biraz daha beklerim. Ya da oradan da giderim. Artık neyse ya. Böyle. Ekrana da su gelmiş. Şu yağmurluk da sürekli benimle geziyor. Bunu ilk defa faydalı biçimde kullanıyorum. Penang'da ıslandığımda o kadar fazla yağıyordu ki hani bunu giymişsin, giymemişsin hiçbir farkı yoktu. Şimdi burada da şu anda çok yağmıyor. Ama biraz sonra çoğalacak. Hatta şu an çoğalmaya başladı diyebilirim. O yüzden gidip kafelerin olduğu yere, park yerinin oraya gitmem lazım. En azından ağır yağmuru orada yakalanayım. Çünkü burada saklanacak hiçbir yer yok. Şunlara bakın, ne kadar güzel görüntü. Dur fotoğraf çekiyorum. Yağmurda da güzelmiş. Neyse çektim. Instagram'dan takip edin işte. Oraya da story atıyorum. Aha, azaldı. İyi, güzel. Şemsiye taşımak zor. Yani yanımda şemsiye gezdirmek zor değil de büyük çantada şemsiye gezdirmek zor. O yüzden yağmurluk. Ama bir dahaki sefere şemsiye taşımayı düşünüyorum. Çünkü daha garanti bir yol bence. Hadi açılma oğlum. İşte bir de yağmurda da bu gölü görmüş oldunuz ama başka kim gösterecek size bu gölü yağmurda? Park yerine geldim, şuraya oturdum da. Burada da yani şimdi yağmurluk giydiğiniz zaman yağmur ıslatmıyor ama yağmurluk terletiyor yani, içeriden gene ıslanıyorsunuz. Hangisi daha iyi anlamadım. Yağmurda ıslanmak mı, terleyip ıslanmak mı? Anlamadım. Abi ben nasıl motor süreceğim ya? Bir de var ya, şu anda hani olabileceğim en uzak noktadayım. Gezdim, Angkor'dan başladım. Tam ortaya geldim. Şimdi bir Angkor kadar daha yol gitmem lazım hani geri gitmek için. Diğer taraftan. Hatta daha fazla belki. Yani neredeyse tam ortadayım yani şu anda. İlk geldiğim zamanlar böyle başlıyordu, durmuyordu. Son 2-3 gündür başlıyor. 1 saat 2 saat sürüyor, duruyor. O yüzden şu anda bekliyorum. Normalde ilk geldiğim zamanlar olsa beklemezdim çünkü durmayacak. Ama şu anda 1-2 saat şans veriyorum kendime. Çünkü hala zamanım var gün batımına kadar. O yüzden sıkıntı yok.